Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizle beraber daha önce kanalımda tarifi olan bu çantamızı astarlayacağız hep beraber. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram'da, Facebook'ta, Pinterest'te, TikTok'ta hepsinde takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın ismi. Şimdi bu çantamızı hep beraber astarlayalım. Bu şekilde motiflerden oluşan bir çantaydı. Ve kumaşımız da şu şekilde. Böyle kumaşımızı ikiye katladım. Burası kat yeri. Evet, kat yerimiz burası. İki kenarlarında dikişimiz olacak. Ve ağız kısmını da dikeceğiz. Ve ben şu şekilde bir cep uygulayacağım buraya. Küçük bir cep uygulayacağım. Siz de eğer yapmak isterseniz. Bu arada cebimizin ölçülerini vereyim. Cebimiz 25'e 20 santim. Bu ölçülerde kumaşımızı kestim. 25 santime 21 santim olacak şekilde kumaşımızı kestim. Bu kumaşımızı da çantamızı bu şekilde üzerine koydum. Burası kumaşın katladığımız yeri, alt kısmı. Çantamızla tam tabanının yarısı kadar burada da pay bıraktık. Aynı bu şekilde ikiye kıvırdığımız zaman aynı çantanın boyutu kadar kumaşımızı kestik. Bu ağız kısmında bir parmak kadar fazlalık pay bıraktık. 2 parmak kadar burayı içine dikeceğimiz için. Evet, bu şekilde astarımızı kesiyoruz. Ve şimdi makinamızla dikeceğiz. Önce cebimizin kenarlarını dikelim. Bu şekilde ikiye kıvıralım cebimizi her kenarından. Şöyle küçük bir kıvırma yapalım 2 kez. Ve bu şekilde makineye çekiyoruz. Şimdi şu şekilde kumaşımızın tek katını açalım. Şöyle tek kat olacak şekilde uzattık kumaşımızı. Ve şimdi cebimizi buraya iğneyle iğneleyelim önce toplu iğnemizle. Şöyle ağız kısmını cebin şu 2 kez katlıyoruz burada şu şekilde ve iğneliyoruz şimdi. İsterseniz ütüleyebilirsiniz. Nasıl rahat edecekseniz size göre nasıl daha uygunsa o şekilde dikişten önce hazırlığınızı yapabilirsiniz. İster kıvırıp ütüleyin, isterseniz bu şekilde iğneleyin. Şöyle iğneleyelim. Şimdi ben size anlatmak için sadece iğneleyip bırakayım. Şimdi bu şekilde iğneledikten sonra önce burayı makinede dikeceğiz. Burasını makinede dikiyoruz. Ve daha sonra dikip gelelim burayı makinamızda. Evet, şimdi burada iğnelediğimiz yerden makinamızda dikeceğim. Eğer makinanız yoksa burayı elde makine dikişi olarak dikebilirsiniz siz. Şöyle makinamıza yerleştirelim ve gürültü olacağı için konuşmayacağım. Normal bir şekilde düz bir dikiş yapıyoruz burada. Evet, dikelim. Evet, dikişimiz bitti. Her toplu iğne sırasına geldiğimiz zaman makinemizin altında kalmasın iğnemiz, çıkaralım toplu iğnelerimizi, unutmayalım. Ve bu bitiş başlangıç yerinde bir kez geri gidip geldim. 1 santim kadar geri ileri yapıp tekrar devam ettim. İki tarafında da. Evet, şimdi uçlarımızı keselim.
Evet, cebimizde, astarımızda iğnelemeye devam ediyoruz. Evet, şimdi ağız kısmına dikmiş olduğumuz cebimizi buradaki kumaşımızda şu şekilde burayı kıvıracağımız için şöyle şu kadar mesafe yeterli benim için. Şöyle bir ölçü de vereyim ben. Şöyle 4 santim dikeceğimiz yerin 4 santim altından olacak şekilde iğneleyeceğim şimdi. Şöyle yine bir kez ve iki kez aynı ağız kısmını yaptığımız gibi ve ortalayalım burada çantamıza. Bu şekilde iğneleyelim. Düzgün bir şekilde iki kez kıvırıyoruz. Diğer kenarımızı da aynı şekilde iki kez kıvıralım. Küçücük bir yarım santim kadar kıvırsak yeterli. Siz eğer dikmeyi biliyorsanız tabii kendiniz de yapabilirsiniz bildiğiniz şekilde. Evet, burayı da iğneleyelim. Şimdi ben size gösterirken hızlı bir şekilde geçiyorum. Daha sonra düzelteceğim. Evet, bu şekilde iğneledik. Şu ortalardan da iğneleyelim. Evet, anladıysanız siz o şekilde iğneleyin. Ya da videoyu ilerletebilirsiniz. Ütüleyip ondan sonra da iğneleyebilirsiniz. Nasıl daha kolaysa sizin için o şekilde yapabilirsiniz. Bir kez de kıvırabilirsiniz ama cebin içinde ipler olur o zaman. Şu alttakileri çıkaralım şimdi. Bu köşeleri de kıvıracağız çünkü. Size göstermek için şöyle anladığınızı düşünüyorum. Biraz hızlı bir şekilde ben kıvırayım. Daha sonra düzeltip de dikerim. Evet, bu şekilde iğneliyoruz bütün kenarlarını. Önce cebimizi dikeceğiz. Daha sonra çantanın yanlarını birleştireceğiz astarımızın. Evet, bu şekilde cebimizi astarımıza iğneledik. Şimdi makinamızda dikeceğiz. Evet, şimdi makinamıza dikebiliriz cebimizde. Biraz gürültü olacak ama siz isterseniz elde makine dikişi olarak da dikebilirsiniz. Makinanız yoksa başlıyoruz dikmeye. Birkaç tane diktikten sonra burada geri tuşu var benim makinamın. Geriye doğru birkaç tane dikeceğim şimdi. Şimdi elimi çekiyorum ve düz devam ediyorum.
iğnemizi çıkarıyoruz. İğnemizi çıkaralım. Şöyle düzeltelim. Şimdi bu köşemizde iğnemiz makinenin içinde kalacak şekilde iğnemizi kumaşımıza geçirdik ve ayağımızı kaldırıyoruz ve alt kısmını öreceğimiz için cebin bu şekilde makinamızı çeviriyoruz. İğnemiz içinde kumaşımıza sabit şu anda. Şimdi indirdik yine ayağımızı ve buradan başlıyoruz yine dikmeye. İğnemizi çıkaralım. Köşemizde iyice düzeltelim burada. Evet, yine köşeye tam köşeden yarım santim falan içeride kalana kadar dikiyoruz. İğnemiz yine içinde. Ayağımızı kaldırdık. Ve bu şekilde çeviriyoruz. Bu kenarımızı dikmek için cebimizin iyice kumaşı düzeltelim. Altında kalmasın. Yamukluk varsa iğnelerimizi çıkarıp daha dikmeden burada düzeltebiliriz. Kenarımız düz gelsin diye. İçini 2 kat yaparsak daha düzgün olur. Ama yapamazsak da sorun değil. Tek katta dikebilirsiniz. Kendiniz kullanacaksanız bir sorun olmaz. Şimdi dümdüz ayağımızı indirelim. Dümdüz buraya kadar dikeceğiz yine. İğnemizi çıkarıyoruz. Şimdi burada yukarı kadar diktikten sonra yine buradaki geri tuşuna basalım. Elimizi çekelim. Düz dikmeye devam ediyoruz. Evet. Bu kadar. Şu an cebimizi diktik. Şöyle çıkaralım. İpimizi kesiyoruz. Uçlarımızı da arkaya doğru attık. Evet, bu şekilde cebimizi buraya diktik. Şu an uçlarımızı keselim. Arkadaki uçlarını da kesiyoruz. Evet, cebimiz bu şekilde. Şimdi cebimiz içte kalacak şekilde kumaşımızı şöyle ikiye katlayalım. Şöyle yerleştirelim. Cebimiz içte. Tam eşitleyelim kenarlarımızı. İndirdik ayağımızı. Şöyle dümdüz gelecek bir şekilde düzeltelim elimizle. Şimdi burada çok fazla pay vermeyeceğim. Az bir pay, yine yarım santim kadar yeterli. Şöyle ucumuz eşit gelecek şekilde ayarlayalım. Şimdi buradan dikeceğim. Böyle azıcık bir mesafe yeter benim için. Şöyle göstereyim. Şöyle olacak şekilde dikişimizi dikelim. Ayağımızı indirdik. İğnemizi taktık. Yine dikmeye başlıyoruz. Yine burada da biraz ileri biraz geri dikeceğim. Şimdi geri. Şimdi ileri devam edelim. Kenara kadar dikelim.
kesip ipimizi geriye aldık. İğnemiz içinde kalmasın. İğnemiz üstte kalsın, dışında. Şu kadar bir mesafeden dikişimiz yeterli oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi uçlarımızı kesebiliriz. Daha sonra bu köşeyi kıvıracağımız için burada ileri geri yapmadım. Şimdi diğer kenarımızı da dikelim. Aynı şekilde eşitleyelim ağız kısmını birbirine. Şöyle elimizle düzeltebiliriz. Şöyle iyice düzelttikten sonra şu şekilde dikmeye başlayalım yine. Aynı biraz önce karşıyı anlattığım şekilde aşağıya kadar dikeceğiz. Dümdüz dikelim. Zaten tabanını dikmiyoruz. Kat yerine getirdiğimiz için tabanını dikmeye gerek yok. Evet, yine iplerimizi kesiyoruz. Şimdi bu kenar kısımları için sürfile de yapalım. Şöyle makinamızı sürfile ayarına getirelim. Kenarına zikzak dikişimizi yapacağız şimdi. Sizin overlock makineniz varsa siz overlock da yapabilirsiniz. Benim makinem çok düzgün çekmiyor. Sizinkisi düzgün çekiyorsa bir kez daha deneyeyim. İki kez sürfile yaptık daha sağlam olsun diye. Benim makinemin sürfile ayarı biraz düzensiz olduğu için 2 kat gitmem gerekiyor. Ama sizinkisi normalse bir katta gidebilirsiniz. Ya da overlock makineniz varsa overlock da çekebilirsiniz. Elinizde sürfile de yapabilirsiniz. Kenarına ipleri atmayacak şekilde. Sürfile yaptıktan sonra böyle artan ipleri elimizle çıkartıp keselim. Çantanın dış yüzünden bu iplerimiz görünmesin. Şu uçlarımızı temizleyelim. Saçaklarımızı alalım buradan. Evet, diğer kenarımıza da aynı şekilde sürfilemizi yapalım. Siz de bu kenarımıza da sürfilemizi yapın. Bitirdikten sonra görüşelim. Evet, sürfilemizi de çektikten sonra şimdi ağız kısmını çantamızın şöyle dışa doğru, yine ters yönüne doğru, yani astarın şu şekilde kıvırıyoruz. Bir kez daha kıvırıyoruz. 2 kez kıvırdık. Bu şekilde makineye çekeceğiz şimdi. Şöyle giydirelim makinamızda ağız kısmını. Ayağımızı indiriyoruz.
Buradan şimdi normal dikme ayarında, sürfile ayarında değiliz. Normal dikiş ayarındayız makinenin. Bu şekilde ikiye kıvırarak 1 santim kalınlığında, iki kez 1 santim kalınlığında kıvırıyoruz. Yani bu şekilde şimdi düz bir dikiş dikiyoruz. İsterseniz iğneleyip de dikebilirsiniz ya da bu şekilde ütülerseniz daha sonra dikersiniz siz. Evet, bitmek üzere. Yine burada ileri geri yapacağız birkaç kez. Başlangıç yerine kadar geldik. İleri, şimdi geri, ileri, geri. Evet, birkaç kez gittikten sonra sağlamlaştırdık başlangıç yerini. Yine bu uçlarımızı keselim. Az kısmımızı da bu şekilde diktik. Şöyle göstereyim. Hemen azıcık bir pay bıraktık. 2 milim kadar. Ve oradan dikişimizi gerçekleştirdik. Evet, az kısmımızı da diktikten sonra şimdi çantamız kutu şeklinde olduğu için ve o kutu görüntüsünü vermek için çantamıza şu şekilde köşe oluşturacağım ben burada. İki köşesinden de şöyle köşe oluşturacağım. Buradaki dikdörtgen görüntüyü elde etmek için, tabandaki kutu oluşumunu elde etmek için. Bunu da şöyle ayarlayacağım. Çantanın tabanının enini ölçün. Ve ölçtüğünüz en kadar buradan enin enliğinde olacak şekilde şöyle tutamadım. Şöyle kulaklar oluşturacağız burada. Köşemizi oluşturduğumuzda şimdi ölçüyoruz burada. Yerim dar olduğu için biraz zor. Kusura bakmayın. Umarım anlaşılır olmuştur. Sizin için bir fikir, bir faydası olur. Şöyle 9 santim benim tabanı çantanın eninin 9 santim olacak yerden bir kulak oluşturacağım şimdi. Yine makinayla böyle köşe bir şekilde dikeceğim burayı. Tam 9 santim olan yerden dikeceğiz şimdi. Şöyle, evet, burası 9 santim. Oradan buraya doğru bir dikiş yapacağım. Evet, bu şekilde düz bir dikiş dikiyoruz şimdi buraya. Yine gel git yapalım. İğnemizi çıkaralım. Burada da gel git yapıyoruz yine. Sağlam olsun diye bitiş ve başlangıç yeri. İleri geri gidip geliyoruz. Evet, böyle düz bir dikiş yaptık burada. Aynı şeyi diğer köşede de tekrarlayacağım. Çantanın ters yüzü bu arada yine. Evet, diğer köşemizde de aynı şekilde 9 santimden denk gelecek şekilde yerden yine dikişimizi yapalım. Şöyle ayarlıyoruz.
İnşallah anlaşılır oluyordur. Bu daracık yerde bu kadar yapabildim. Şimdi soranlar oluyordu çünkü nasıl astarlanır diye. Evet, yine ölçüyoruz şimdi burada. Şöyle 9 santim. Evet, burası başlangıç yeri. Evet, 9 santim olacak şekilde düz bir dikiş dikeceğiz yine. Şöyle keselim burada. Fazlalık uçlarımızı da keselim. Evet, şimdi bu köşelerimizi de az bir pay kalacak şekilde şöyle kesiyoruz ve buraya da yine sürfüle yapıyoruz ya da overlock makineniz varsa overlock da yapabilirsiniz. Ya da elde sürfüle dikiş yapabilirsiniz atmaması için. Evet, ayağımızı indirdik. Sürfüle ayarını ayarladık. Dikişimizi yapalım şimdi. Yine ileri geri ileri geri olacak şekilde başlayıp bitiriyoruz. Buradan çıkan saçaklarını keselim. Diğer köşemizi de aynı şekilde yapalım. İğnemiz içte kalmasın. Dışarıda bırakıyoruz. Evet, keselim bu uçlarımızı. Evet, makineyle işimiz bitti. Şimdi çantamıza nasıl tutturup iğneleyeceğimizi anlatacağım. Makinemizi kaldırıp gelelim. Evet, astarımızı bu şekilde çantamızın içine giydirdik. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu şekilde kutu şeklini aldı. Tabandaki köşeleri diktiğimiz zaman tam görünmüyor tabii kamerada içi. Şimdi ağız kısmını iğneleyeceğim ben. Siz isterseniz elinizde yapabilirsiniz. İsterseniz ağız kısmını da makinede dikebilirsiniz. Ben elimde dikeceğim şimdi. Şöyle astarımızı tam tabana kadar elimizle ittirip buradaki hemen trabzanların olduğu yerden iğneleyeceğim. Şu şekilde yandaki dikişimiz kedimizin burnuyla aynı hizaya denk gelsin. Bu şekilde iğneleyelim. Tam trabzan ördüğümüz sırada tutturacağız çantamıza astarımızı. Siz isterseniz makinede da dikebilirsiniz. Şöyle iğneleyelim. Ne çok bol olsun ne çok dar olsun. Önce 2 tane kenarımızı iğneleyelim ya da iki kenarımızda burnunun olduğu yere denk gelecek dikişleri trabzan sırasından. Şimdi burayı da iğneleyelim.
Kenarlarımız eşit olsun. Diğer yerleri ayarlarız dikerken. Şöyle ortadan da iğneleyelim. İki kenardan karşılıklı. Evet, düzgünce iğneledikten sonra şimdi nasıl elimde birleştirdiğimi anlatayım ben size şurada. Şöyle 2 kat ipimizi geçirdim iğnemize ve ipimizin ucunu düğümledim burada. Siz kağıt ip renginde ipiniz varsa onunla da dikebilirsiniz. Ben beyaz renkle dikiyorum. Astarın renginde. Şöyle kenardan hemen iğnemizi geçiriyoruz. Bunu gizli dikiş tekniğiyle dikiyorum. Şimdi astarımızdan geçirdik. Burada da çantamızın hemen buradaki trabzanlarının ilmeğinden bir tanesini tutturdum. Ve şimdi astarımızdan hemen küçücük 2 milim genişliğinde kumaşımızdan iğnemize taktım. Evet, şimdi yine çantamızın trabzanlarından buradaki ilmeklerinden bir tanesini çantanın dış yüzüne çıkmayacak şekilde içerideki kanatlarından ilmeklerinden sadece tutturuyorum. Evet, bu şekilde 2 milim çantanın kumaşından, astarın kumaşından ve bir ilmek de çantamızın trabzanının tek kanadından şöyle göstereyim. Trabzanın en üstteki kanadından şöyle bir tane iğnemize taktık. Ve şimdi yine astarımızdan şöyle küçücük bir yer, şöyle şu kadar yeterli, iğnemizi çıkaralım. Şu kadar iğnemize tutturuyoruz kumaşımızdan. Şimdi yine trabzanımızın şöyle tek kanadından tutturalım. Yine astarımızın kumaşından ve trabzanımızın şöyle kanadından bu şekilde sıkışık ya da bolluk olmayacak şekilde çantamızın trabzanlarını kendimiz ayarlayabiliriz. Şöyle şundan takalım. Bitene kadar bu şekilde ilerleyecek. Şöyle trabzanımızdan, astarımızdan şu arada sıkıştıralım. Çok bol olmasın. Çok sıkışık da olmasın. Yine düzeltelim. Burada motiflerimizi birleştirdiğimiz yerde zincir ve kaydırma yapmıştık burada. Oradaki ilmeklerden de tutturacağız. Önümüze gelen ilmeklerden nasıl daha düzgün oluyorsa o şekilde ayarlayalım. Ya da siz bildiğiniz başka türlü dikiş teknikleri varsa o şekilde de dikebilirsiniz. Şöyle şuradan tutturalım. Evet, aradaki zincir yerine geldiğimizde buradaki kaydırma ve zincir yaptığımız yerlerden yine fark etmiyor. Güzel duracak yerdeki ilmeklerden iğnemize takalım. Kulaklarımıza dolaşmasın, dikkat ediyoruz. Evet, bitene kadar bu şekilde dikiyoruz. Çok fazla ön yüzüne çıkmasın diye arkadaki ilmeklerden tutturarak dikeceğiz. Yani arada ön yüzüne de çıkabilir. Çok belli olmaz.
Ama hepsi çıkmasın. Belki belli olabilir. Evet, şimdi yine trabzanlarımızın olduğu yere geldik. Burada da hangi ilmeğe denk gelirse onlardan dikelim. Evet, çantamızın bütün ağzı boyunca bu şekilde dikelim. Başladığımız yere kadar aynı şekilde dikiyoruz. Hiçbir işlem yok farklı. Evet, dikelim. Bitirip geliyoruz astarımızı. Evet, astarımızı diktim. Bu şekilde bütün ağzı boyunca elimizle astarımızı diktik. Siz isterseniz makineyle de dikebilirsiniz astarınızı. Bu şekilde çıt çıt taktım. Eğer çantanın tarifini de bu çantadan örmek isterseniz aynı bu motifleri paylaştığım bu astarlama videosundan önce çantanın bütün detaylarıyla beraber anlatımını kanalımda bulabilirsiniz. Evet, lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine değişik farklı tariflerde görüşmek üzere. Kanalımda bir sürü çanta tarifim var. Eğer göz atmak isterseniz, beğendiklerinizi örmek isterseniz şimdiden kolaylıklar diliyorum.